Tahmin edin bakalım şu an neye bakıyorsunuz? Ben de ilk baktığımda beyne benziyor sanki demiştim. Ama bu aslında bir havza yatağındaki suların haritası. Havza ise belli bir alan içerisinde yer alan dere, çay, nehir, göl ve yağış suları gibi su kaynaklarının belli bir noktada toplanmasıyla oluşuyor. Eğer bu toplanan sular deniz veya okyanus ile bağlantısı var ve sularını oraya ulaştırabiliyorsa açık havza, eğer bağlantısı yok ve suyunu havzanın içinde tutuyorsa kapalı havza diyoruz. Ve bu kapalı havzalardaki suyun kendi içerisinde takip ettiği bir döngüsü var. Hava ısınır, buharlaşır, yoğunlaşıp yağmur olaraktan geri toprağa döner. Bu döngü devam ettikçe geride tuz tavaları veya diğer mineral birikintilere yol açabiliyor. Bu bölgesel flora ve fauna için hem zengin bir habitat oluşturabiliyor hem de bir takım zorlukları beraberinde getiriyor. Örneğin suyun burada geçirdiği döngü sebebiyle oluşan tuz ve mineraller suyun tatlı olmamasına yol açıyor ve haliyle içilebilir su kaynakları kısıtlı. Ayrıca da birçok kara ve deniz canlısına da ev sahipliği yapma konusunda kurak bir bölge. Ve kapalı havzalar bir akışta olmadığı için kendisini temizleyemiyorlar ve beslenebilecek kaynakları olmadığı için de iklim değişikliklerine karşı hassasiyetleri fazla ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalma durumlarına da müsait. Örneğin kapalı havzaları ülkemizden Van Gölü, Tuz Gölü, dünyadan Ürdün-İsrail sınırında yer alan Lut Gölü, Amerika'daki Ölü Vadi örnek verilebilir. Şimdi bu kadar sınav bilgisi yeter. Gelin şimdi böyle bir havzanın içerisinde yaşayan, emekli, arada bir göle giderek balığını tutan, kamp ateşleri yakıp geceleri kahvesini içen, kişisel zorunlu ihtiyaçları içinde kasabaya arada bir giden, dersiz, tasasız bir Ahmet amcamız olsun. Pek misafir de yok. Öyle bayramdır, seyrandır, kimi kimsesi yok bu adam. Öyle yalnız bir başına yaşayıp gidiyor. Öyle gelen giden olsa bile çok fazla iç içe değil onlarla. Hani biraz mesafesini hissedebiliyorsunuz. Hem yalnızlığın ona verdiği alan ile mutlu hem de ona ödediği bedel ile huzursuz. Günler günleri kovalamış. Gel zaman git zaman derken bir gün Ahmet amca gecenin bir vakti salonun ortasında oturmuş televizyonunu izlerken kapısı çalmış. Şöyle koltuktan kalkıp yavaş ve sessiz adımlarla ilerleyip kapıyı hafif aralayıp bir bakmış ki kaygı, üzüntü, depresyon ve bir sürü hayat problemleri kapının önünde. Ahmet amca kapıyı aç biz geldik diyorlar. Ahmet amca ne yapsın şimdi, o kapıyı açmasın mı? Yemin ediyorum o kapıyı kırarlar. Aslında şimdi çevremize şöyle bir dikkatli baktığımızda aynı Ahmet amcamız gibi kapalı bir havza olan, beslenemeyen, beslemeyen, böyle suyunda tuz da birikmeye başlamış. Tadı da biraz acımış. İki sohbet edemediğimiz, kendi içindeki zenginliğini tam olarak ortaya çıkartamamış, yalnız olan ve kurumaya yüz tutmuş, kendisini yenileme potansiyeli sınırlı olan kapalı havzalar gibi hayatı biraz durağanlaşmış çok insan var. Hayatımızda bazen kapalı bir havza gibi olmanın, kendi içine kapanmanın, dışarıyla bağlantıyı kesmenin, yalnızlaşmanın getirdiği iyi şeylerde olduğu gibi bazen de kapımızın çalınmasıyla bizi ziyaret eden hayat gerçekleri var. Aslında bu insan olma deneyiminin bir parçası. Yani bundan kaçış yok. Nasıl ki kapalı havzaların oluşumunda yer şekilleri ve iklim önemliyken bizim için de yaşamın getirmiş olduğu etkileşimler sonucu oluşan hayat koşulları gereği bu duygulara kapılabiliyoruz ve kapalı havzalaşabiliyoruz. Ya da bazen bu bizim kendi tercihimiz de olabilir. Kaynaklarımızın dışarıya açıldığı akarsuların önünü kapatabiliriz. Ve çevreyi besleyemediğimiz gibi ve çevreden de beslenemeyiz. Ve haliyle kuruyabiliriz, kurutabiliriz. Hüseyin, şimdi madem kapalı havza olunca başımıza böyle şeyler gelecek diyorsun. Bizler açık havza olalım. Bir sürü kaynaklarımız olsun. Çevremiz bizi beslesin ve bizler çevremizi besleyelim. Ve açık bir kaynak olalım diye düşünebiliriz. Ama açık bir havzayken de potansiyellerimizi ve kaynaklarımızı kontrol edici belirli sınırlar olmayınca kaynaklarımızı boşa harcayabiliyoruz. Akışta kaybolabiliyoruz ve hızlı bir yaşam geçirip tüm bu kaynaklarımızı değerlendiremeden hızlı bir şekilde tüketip kurutabiliyoruz. Ve biz insanlar yeri geldiğinde ne kadar çok açık bir havza bile olsa bazen kendi içimize dönmeye, kendimizle baş başa kalmaya ve kendi sınırlarımız içerisinde yaşamak istediğimiz anlar oluyor bu hayatta. Ve açık havza olmaya devam edersek bu durum bize zarar vermeye başlıyor. Profesör Doktor Erdinç Duru hocamın derslerinde dediği gibi sanırım kapalı sistemler çürümeye mahkumdur. İnsan yarı açık bir sistemdir ve öyle olmalıdır. Yani açık sistemden kasıt aslında arada bir dengenin olması. Zaman zaman her iki sistemde de olmanın bir sakıncası yok aslında. Hatta iyi yanları bile var. Kapalı olduğumuzda kendimizle yalnız oluyoruz. Bu noktada bizlerin iç gözlem yaparak kendi benliğimizde yolculuklara çıkmamız, kendimizi tanımamız, duygu ve düşüncelerimizin derin noktalarına dalarak kendimize sarılabilmek için çok değerli bir vakit elde edebiliyoruz. Şimdi yalnız olmanın da vermiş olduğu can sıkıntısından dolayı yeni fikirler elde edebiliyoruz veya yeni bir uğraşlar buluyoruz. Aynı zamanda odaklanabildiğimiz için çalışmalarımız daha verimli hale geliyor ve bu da yaratıcılığımızı arttırıyor. Örneğin Rowling'in Harry Potter'ı yazarken
yazarken kafede yalnız başına sayfaları karalamasının dışında hayatının o döneminde yoğun bir tek başınalık döneminden geçiyordu. Veya Steve Jobs yalnızlığın ve iç gözlemin önemine defalarca vurgu yapıyordu. Ama işleri sebebiyle öyle bir açık havzaydı ki zaman zaman yalnızlığı arıyordu ve şirketinde sessiz bir oda veya zen bahçesi gibi yerlere kaçıyordu. Veya Carl Gustav Jung'un dediğine bakarsak bizler kendimizle yalnız kalmaya başladığımızda komplekslerimizin çeşitli yönleriyle yüzleşebiliyoruz. Ve bu yüzleşme bize bir bütünleştirmeye doğru yol aldırıyor. Ve bizler bu bütünleşmeye doğru yol almaya başladığımızda kendimize dair bir öz farkındalık geliştiriyoruz ve dünyayı daha derinden anlamaya başlıyoruz. Örneğin Henry David Thoreau. Özellikle bu örneği sona bıraktım çünkü tam da bu kitabını yazarken kapalı bir havuzu olan Walden Göleti'nde 2 yılını tek başına geçiriyor. Kitabında insanlardan uzakta bir ormanda yaşamanın zorluklarından bahsediyor. Ve onun da kapısı çalındığında aslında yapıcı ve olumlu yaklaşımlarla hayatında bir denge kurarak kapalı bir sistem içerisinde yarı açık bir sisteme sahip olduğunu görebiliyoruz. Aslında şimdi tüm bu örneklere baktığımızda açık veya kapalı bir havuz olmak önemli değil. Sistemli bir denge olmak çok önemli. Çünkü hayatımızın dönemlerinde durumdan duruma göre veya yaşantılarımızla birlikte açık veya kapalı bir havza olmaya doğru yol alıyoruz. Ve haliyle şimdi o denge kaybolduğunda bizim o dengeyi sağlayabilmemiz için bir mücadele başlıyor. Örneğin şimdi kapalı bir havza gibi olursa geri geldiğinde bize hayat katacak sosyal etkileşimlere ihtiyacı olan bizler için bu kapalı havzanın fazlası iyi gelmiyor. Çünkü sosyalliğe de ihtiyacımız var. Şimdi bazen de bizler hayat koşturmacasından veya aşırı sosyallikten dolayı boğulabiliyoruz. Ve haliyle kapalı bir havza olmaya ihtiyacımız olabiliyor. Ama şimdi sosyal olmanın da vermiş olduğu bir güvenlik alanı var. Ve bizler ne zaman kendimizle yalnız olmaktan korktuğumuzda daha fazla o sosyalliğin içine atlayarak bazı dertlerimizi unutmaya çalışıyoruz. Biraz böyle her iki tarafa da yalpaladıktan sonra dengeyi sağlamak biraz zaman alıyor. Ve bazılarımız o dengeyi hiç sağlayamıyor. Ve her yeni yaşımız bizlere çok bambaşka şeyler getiriyor. Ve karşılaştığımız bu yeni hayat deneyimleri karşısında bizlerin bir denge kurması gerekiyor. Aslında bu insan olma deneyiminin bir parçası. Yani hayatımızın bir döneminde inanın bana yalpalayacağız. Ve bu yüzden bu hayatta bir denge kurabilmeyi öğrenmek çok önemli. İki taraftan birisinin baskın olması yerine başkalarıyla birlikteyken o anların tadını çıkartmalı, onlardan beslenmeli ve onları beslemeliyiz. Aynı zamanda bu sosyalliğin ve hayat koşturmacasının gürültüsü içinde yalnız kalabileceğimiz, nefes alabileceğimiz, kendimizle vakit geçirebileceğimiz ve kendimize dair içgörü kazanabileceğimiz anlar oluşturmalıyız. Ve arada bir bizler de bir insan olarak dengeyi kaybedip bir tarafa savrulabiliriz. Bu çok doğal bir şey. Ama savrulduktan sonra bizler nasıl tekrardan bir denge oluşturabiliriz? O noktaya odaklanmalıyız. Bu noktada hayat dengeni kaybettiğin anların varsa veya hayatında dengeyi nasıl sağladığına dair görüşlerin varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Görüşmek üzere.